Kanada'da Mayıs ayının son haftasında yaşanan bir gelişme, ülke tarihinin en trajik süreçlerinden birini yeniden gündeme getirdi. British Columbia eyaletinin Kamloops kentindeki bir toplu mezarda tam 215 çocuğun ceset kalıntıları tespit edildi. Bu keşif, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ülkemiz tarihinin utanç verici döneminin acı veren bir hatırası olarak nitelediği Kanada'nın karanlık sayfalarından birinin bir kez daha aralanmasına yol açtı. İlk keşiften bu yana ortaya çıkan ayrıntılar ve tanıkların anlatımları yıllar boyunca üzeri örtülen iddiaların vehametini ortaya koyuyor. Kanada'da yerli halka ait olduğu tespit edilen ilk toplu mezarın bulunmasının ardından gelişmeler çorap söküğü gibi geldi. 24 Haziran'daki bir diğer keşifse Kamloops'u bile gölgede bıraktı. Saskatchewan eyaletindeki Maryville Yatılı Okulu'nun bahçesinde toplam 751 çocuğun mezarı tespit edildi. 28 Mayıs'taki ilk keşiften bu yana Kanada genelinde tespit edilen kayıt dışı çocuk mezarı sayısı 1000'i aşmış durumda. You know, even as a kid growing up there, I was told to not play in that area because they're unmarked graves. So you know, it is known. There, you know, it's just that we didn't know how much were there. Peki bu toplu mezarların sırrı ne? Neden bugüne dek tespit edilemediler? Günümüzde yerliler Kanada nüfusunun %5'ini oluşturuyor. Residential School olarak da adlandırılan yatılı okulların tarihi ise 19. yüzyıla dek uzanıyor. 100 yılı aşkın bir süre boyunca ülke genelinde toplam 139 yatılı kilise okul faaliyetteydi. Bu okulların büyük kısmı yerleşim birimlerinden oldukça uzakta. Hükümet ve Katolik Kilisesi işbirliğiyle açılan yatılı okullardaki temel amaç farklı geleneklere, dini inanca sahip yerli nüfusu asimile etmekti. Ailelerinden koparılarak bu okulların çatısı altında zorunlu eğitime tabi kılınan çocuklar oldukça kötü şartlarda ağır ceza sistemiyle yaşamak zorundaydılar. There was a mentality of colonization at the time that governed. The government proposed residential schools, which took children from their homes when they were very early. And churches, many churches, including the Catholic Church, were complicit with that plan. And the residential school had one purpose at one time. It was to brainwash my lineage to make sure that we stop praying to who our spirituality was and only pray to the Roman Catholic Church faith. Kanada'daki bu sistematik asimilasyon politikasından bahsetmek aslında bir tabu. İşin içinde devlet ve Katolik Kilisesi'nin olması yıllarca bu sırrın yüksek sesle dillendirilmesine engel oldu. Okullardaki katı disiplin ve asimilasyon metotları ancak yıllar sonra tanıklar tarafından dillendiriliyor. Because some of the kids that went here and it was such a traumatic thing on their life that they can't talk about it. I know some people that they can't even go in there because of the stuff that they went through, you know. And they might get this far. Some of them never talk about it. They don't tell their kids and stuff like that, you know. It's just like in my talks, I call it like a prison for kids. We did no crime. You know, just be native. I guess that's our crime, being native. Many of those children, when they returned to their homes, didn't belong in their own culture or language, spirituality, and didn't really belong in that in which they were, in some sense, formed in the schools. And there is not only a legacy of pain from the survivors, but there is an intergenerational legacy. Evine dönemeyen çocuklar yatılı okullardaki trajedinin en acı kesitini oluşturuyor. 10 yıllar boyunca 150 binden fazla çocuğun eğitim aldığı bu okullarda yaklaşık 6.000 çocuğun hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Resmi kayıtlarda bulunmayan ve henüz tespit edilmemiş çok sayıda mezarlık olduğu düşünülüyor. Kanada'da yayın yapan CTV News'te yer alan bir habere göre Kanada devleti yatılı kilise okulları ile ilgili 15 ton belgeyi 1936 ve 1944 yılları arasında imha etti. Ülkede yerli halka yönelik yatılı okul trajedisine ilişkin yüzleşme amacıyla en büyük adım 2008'de atıldı. Bu adım Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun kurulmasıydı. Komisyon, yaşanan süreci ve yatılı okul politikasını kültürel soykırım olarak tanımladı. Çalışma sonucunda ortaya çıkan 4000 sayfalık raporda çarpıcı gerçekler su yüzüne çıktı. Rapora göre yatılı okulda kalan çocuklar fiziksel ve cinsel kötü muameleye maruz kalmanın yanı sıra açlık, aşırı soğuk ve yangın gibi nedenlerden ötürü yaşamlarını yitirdi.
So these stories are even challenged amongst us because survivors have different viewpoints as to what happened. They're now seniors or elders today. Some are very strong Roman Catholic faith goers, while others are, have anger and hate and are so upset with the way the church treated them and the way the government of Canada allowed it to happen. Kanada devleti başta olmak üzere Kanada'daki Katolik kuruluşlar söz konusu kilise okullarında yaşananlar için yıllar sonra özür diledi. Özür dilemeyen tek yetkili kurumsa Vatikan'daki Katolik Kilisesi. Son dönemde çıkan haberlere göre Papa Francis'in Kanada'daki yerli grupların temsilcileriyle Aralık ayında görüşmesi bekleniyor. And we want an apology from the Pope. Bahse konu okulların sonuncusu 1996'da kapatıldı. Ancak bıraktıkları olumsuz izleri silmek uzun yıllar alacağı benziyor. Şimdi atılması beklenen adımsa tespit edilemeyen diğer çocuk mezarlarının da ortaya çıkarılması. The people of Canada, the government and the churches need to own that history now and to do our part to make things better. So now that if you have a proper funeral for them, and then they can get on their way to the spirit world. And then after that gets done. Then we can start thinking about genocide. Yeah, so we might maybe charge Canada with genocide now. Somebody's, for all the atrocities, the stuff they done to these kids, somebody's got to pay.